arkadaşlar. Bebe Örgü Sepetim YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Fulya Karslıoğlu. Bugün sizlere uzun bir aradan sonra çok güzel bir yelek anlatımıyla geldim. Yeleğimiz 1-1,5 yaşa uygun ölçülerde oldu ama biz 3,5 numara şişle ördük. Benim ip olarak Alize Baby Best kullandım. Ama kullandığım ip biraz ince çıktığı için 3,5 numarayla ördüm. O yüzden 1-1,5 yaşa uygun bir yelek elde etmiş oldum. Ama Nako Elite Baby tarzı daha kalın bir iple 4 numaralı şişle örerseniz 2'den daha büyük 3 yaşa uygun bir yelek elde etmiş olursunuz. Çünkü yeleğimizin ilmek sayıları gayet 3 yaşa uygun büyüklükte oldu. İp olarak 1,5 yumak ip harcadım. Alize Baby Best'le 3,5 numarayla. Nako Elite Baby ile 4 numarayla örerseniz yine aynı şekilde 1,5-2 yumağa yakın bir ip harcamış olursunuz. Ama dediğim gibi 3 yaşa yakın, 3 yaşın rahatlıkla giyebileceği ölçülerde bir yelek elde etmiş olursunuz. Eğer siz de 3,5 numarayla öreceğim derseniz 2 yaşa uygun yapmak istiyorum derseniz yine aynı ölçülerde başlayıp sadece boyunu birazcık daha uzatırsanız 2 yaşa gayet uygun büyüklükte bir yelek elde etmiş olursunuz. Çünkü ilmek sayılarımız 2 yaşa uygun ilmek sayılarında. Uzunluk olarak 32 santim, en olarak 29 santim. Dediğim gibi bir tık daha kalın bir iple örerseniz 4 numarayla çok güzel büyüklükte bir yelek elde etmiş olursunuz. Araba motiflerinin yapımını ben daha önce YouTube kanalımda anlatmıştım. O yüzden videomun içinde bunun anlatımı mevcut değil. Açıklamalar kısmına ve yorumlar kısmına araba yapımının linkini sabitleyeceğim. Oradan bakarak yapabilirsiniz. Ve bu şekilde çok güzel bir yelek elde etmiş olacağız. Eğer kız bebeklerimiz için yapmak isterseniz ön tarafı araba motifi yerine bir ayıcık motifi yapabilirsiniz. Çiçek motifi yapabilirsiniz. Yani burada yaptığımız bu cep kısmı her şeyi rahatlıkla yapabileceğiniz bir alan olmuş oluyor. Eğer pembe tonlarında, beyaz tonlarında, krem tonlarında, sarı olabilir, istediğiniz renkle öndeki araba motiflerini daha kıza uygun bir motif yaparak kız bebeklerimize de uygun hale getirebilirsiniz yeleğimizi. Eğer hazırsak hep beraber yapımına geçelim. Yapımına geçmeden önce kanalıma abone olup beğen tuşuna basarsanız çok memnun olurum. Abone olun diyorsun, yanındaki zile tıklarsanız yüklediğim videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalıma ve bana destek olmak adına alt tarafa yorumlarınızı yaparak beğen tuşuna basarsanız sevinirim. Eğer hazırsak hep beraber yapımına geçelim. Elinizin sıkılığına göre 3,5-4,5 kullanabilirsiniz ve ipinizin kalınlığına göre. Eğer hazırsak yapımına geçelim. Hepinize şimdiden kolay gelsin diyorum. Evet arkadaşlar, yeleğimizde ip olarak Alize Baby Best marka ip kullanacağım. Şiş numarası olarak 3,5 kullanacağım. Çünkü Alize Baby Best'in bu serisinin ipi ince. O yüzden 3,5 numara kullanacağım. Elinizin sıkılığına göre 4 veya 4,5 kullanabilirsiniz. Kullandığınız ipin kalınlığına bağlı. Benim bu biraz ince bir dokuma. O yüzden normalde ben Alize Baby Best ile 4 kullanıyorum ama dediğim gibi bu ip biraz ince olduğu için elek gibi bir yelek olmasını istemiyorum. O yüzden 3,5 kullanacağım. Aynı renk yapmak isteyenler için renk kodum 344, 100 gram ağırlığında, 240 metre uzunluğunda bir ip arkadaşlar. Şimdi ipimin içinden ipimi çıkardım. 3,5 numara şişimi alıyorum. Ama arkadaşlar bunda arka tarafta bir yuvarlak hat oluşturacağımız için sol elimizle ilmek atmamız gerekiyor. Çünkü sol elle atmamızın sebebi öndeki yuvarlak hattın düzgün çıkması için. O yüzden sol elimizle ilmek atarak başlıyorum. Standart ilmek atma yöntemi kullanıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, bir saniye, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ve 38. 38 tane ilmeğimi sol elimle şişime attım. Fazla kalan ipi dikiş için kullanacağım. Onun için biraz fazla tuttum. İlmek attığım ipim ve bir düğümümü atarak döndüm. Şimdi kenar hattın düzgün çıkması için şu şekilde ilk ilmeğimi ters örgü olarak öreceğim. Yeleğim bitene kadar ters örgü olarak ördüm ve ipimin yönünü değiştirdim. Ve bu mevcut 38 tane ilmeğimizi düz olarak örerek bir sıra tamamlıyorum. Önden düz, arkadan düz olarak örerek bir diş haroşo elde edeceğim. Benim haroşoyu örüş şeklim bu şekilde. Önden ters, arkadan da ters olarak örerek de haroşo elde ediliyor. O şekilde örenler de o şekilde örebilirler ama ben bu şekilde önden düz, arkadan da düz olarak örerek haroşo elde ediyorum. Şimdi arkadaşlar yuvarlak bir hat oluşturacağız. Ondan önce bir sıra tüm ilmeklerimi düz olarak örerek sıra sonuna kadar ilerliyorum. Çok güzel bir yelek olacak. Erkek bebeklerimiz için, erkek bebeklerimize uygun. Rengi de çok güzel. Yani kız bebeklerimiz de kullanabilir aslında. Biz önümüzde araba motifi kullandık. Siz ayıcık yaparak ve rengini de pembe vesaire, yani kız bebeklerimize uygun bir renk olarak uygulayarak kız bebeklerimize de uyarlayabilirsiniz yeleğimizi. Yeleğimiz çünkü gerçekten çok güzel bir model. Ben daha önce cepsiz versiyonunu anlatmıştım kanalımda. Bir de sizlere arabalı versiyonunu anlatmak istedim. Gerçekten çok güzel olacak bitiminde. Son ilmeğim için ipimin yönünü değiştirerek son ilmeğimi o şekilde örmeden alıyorum. Bu yeleğimiz bitene kadar bu da bu şekilde devam edecek. Evet, 38 tane ilmeğimizi bir sıra boyunca ördüm. Şimdi arkadaşlar yuvarlak bir hat oluşturacağız. Yuvarlak hattımızı ilmeklerimizi 3'e bölerek yapacağız. 12, 14, 12 şeklinde 3 parça halinde öreceğiz. Şimdi beraber yapalım. İlk ilmeği yine ters örgü olarak alıyorum kenar hat için. Şimdi ilk parçamız olan 12 ilmeği örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 ilmeğimi ördüm. Orta kısımdaki 14 ilmeğimi de örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, bir daha alacağım bu ilmeğimi. 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13 ve 14. Sıra sonunda 12 tane ilmeğim kalması gerekiyor. 2, 4, 6, 8, 10 ve 12. Şimdi bu 12 tane ilmeğimi örmüyorum. Geri dönüyorum. İpimin yönünü değiştiriyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve bu örmeden aldığım ilmek dahil 14 ilmeğimi, ortadaki 14 ilmeğimi örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. Sondaki 12 ilmeğimi de örmüyorum. Geri dönüyorum. İpimin yönünü değiştirdim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum yine. Bu ilmeğim dahil 14 ilmeğimi tekrar örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. Şimdi hem sağ taraftaki 12 ilmekten hem sol taraftaki 12 ilmekten ikişer ikişer ortadaki 14 ilmeğime dahil edeceğim. Hemen 14 ilmeğimi ördüm. 15 ve 16. Burada 10 tane ilmeğim kaldı. Gerisini örmeden geri dönüyorum. İpimin yönünü değiştirdim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ortadaki 16 ilmeğimi örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. Burada 12 ilmeğim var. Hemen 2 tanesini daha örerek 17 ve 18. Ortadaki ilmek sayım 18'e çıktı. Kenar 10 ilmeğe düştü. Tekrar geri döndüm. İpimin yönünü değiştirdim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. 18 ilmeğimi örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. Ortadaki 18 ilmeğimi ördüm. Hemen sol taraftaki 10 ilmekten 2 tane daha ekliyorum. 19 ve 20. Orta ilmek sayım 20 oldu. Buradaki ilmek sayım 8'e düştü. Tekrar geri döndüm. İpimin yönünü değiştirdim. İlmeğimi örmeden aldım. 20 ilmeğimi örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. Hemen 2 ilmek daha örüyorum. 21 ve 22. Buradaki ilmek sayım da 8'e düştü. Tekrar geri döndüm. İpimin yönünü değiştirdim. Aynı şekilde 2 ilmeklerimizi alarak her iki taraftaki ilmeklerimizi sıfıra düşüreceğiz. Şu an 8 ilmeğimiz var. Hem sağda hem solda. Bunları ortadaki ilmeklerimize ikişer ikişer dahil ederek tüm ilmeklerimizi örmüş olacağız. Tüm ilmeklerimizi bu şekilde ortadaki ilmeğimize dahil ederek ortadaki ilmeğimizi 38'e çıkartacağız. Yani tüm ilmeklerimizi ortadaki ilmeklerimize dahil etmiş olacağız. Ve daha sonra bir Selanik hat oluşturmamız gerekiyor. Selanik hattı da beraber oluşturacağız. İlik açıp daha sonra cebimizin yapımına geçeceğiz. Şimdi bu şekilde ikişer ikişer sağdan ve soldan ilmeklerimizi ortadaki ilmeğimizi ekleyerek döne döne örelim ve Selanik hattımızın yapımıyla burada olacağım.
Evet arkadaşlar, döne döne geldim. İlk ilmek attığım ipim bakın sağ tarafta. Bu benim önüm olacak. Sağ tarafta olması gerekiyor bu ipin. Sıra sonunda 2 tane ortaya dahil edeceğim ilmeğim kaldı. Bu ipim sağ tarafta, tekrar belirtiyorum. Burada da 2 ilmeğim kaldı. Şimdi burası benim önüm olarak kabul edilecek. İp sağ taraftayken ilk ilmeği attığım ipim sağ tarafta ve burası benim önüm. Şimdi beraber bir Selanik hat çıkartacağız. Şimdi sıra sonuna kadar, yani daha doğrusu sıra sonunda 8 ilmek kalana kadar tüm ilmekleri yine haroşa olarak örüyorum. Burası ayrıca benim ilikli tarafım. İliğimizi bu taraftan açacağız. Birazdan beraber iliğimizi de açacağız. 4 düğmeli bir yelek olacak. Sıra sonunda 8 ilmek kalana kadar haroşalarla ilerliyorum. Dört. 1 2 3 4 1 2 3 4 bir tane daha örüyorum ve 8 ilmeğim var. 8. ilmeği ipimin yönünü değiştirerek ters olarak ördüm. 7 tane ilmeğim kaldı. Ön patım 7 ilmekten oluşuyor. Bunları da haroşa olarak örerek ilerliyorum. Sonda kalan 2 ilmeğimi de, bakın bu 2 ilmeğimi de dahil ediyorum. Son ilmeğimi ipimin yönünü değiştirerek örmeden alıyorum kenar hat için. Yine ters örgüyle başlıyorum arkadaşlar. Bu yeleğimiz bitene kadar sürekli ilk ilmeğimiz ters örgü olarak örülecek. Ön patıma dahil olan 7 tane ilmeğime haroşa olarak örüyorum. 8. ilmeğime geldim. Bakın o zaten diğerlerinden farklı görünüyor. Haroşa değil, arka taraftan düz örgü olarak görünüyor. Selanik hattı yapabilmek için ilmeğimi örmüyorum. Bakın hemen dibine batarak bu 8. ilmeğime yeleğim bitene kadar bu şekilde ön yüzden 8. ilmeğimi ters, arka yüzden de 8. ilmeğimi dibine batarak Selanik hat olarak öreceğim. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Daha sonra koltuk altında da aynı şekilde bir Selanik hat oluşturacağız. Koltuk altı kesimi yapmadan önce orada da bir Selanik hat olacak. Burası bizim iliğimizi açacağımız kısmın hemen yanından yeleğimiz bitene kadar, omuza kadar yani devam edecek bir Selanik hat olacak. Şimdi bir kere daha beraber yapalım. Örgüye yeni başlayan arkadaşlar için bütün ilmeklerimizi ördük. Bütün ilmeklerimizi şu an yuvarlak hatta çıktık. Haroşa olarak örerek ilerliyorum. Bakın gayet güzel yuvarlak bir hat oluşturmuş olduk. Bakın Selanik'imiz de şurada başlamış oldu. Hemen şimdi yine aynı işlemi yapacağız. Sıra sonunda 8 ilmek kalana kadar haroşalarla ilerliyorum. Birazdan bir cep çalışmamız yapılacak. Cep çalışmamızdan önce de bir ilik açacağız. İlk iliğimizi beraber. Onu da beraber açalım. Biraz o hattı ilerletmemiz gerekiyor iliğimiz için. O yüzden birkaç sıra, birkaç diş haroşamı ördükten sonra ilk iliğimi açacağım. Bakalım 4, evet 8. ilmek. Yine ipimin yönünü değiştiriyorum. 8. ilmeğimi ters olarak örüp ipimin yönünü değiştirdim. Ve 7 tane ilmeğimi de haroşa olarak örüyorum. Son ilmeğimi yine
bakın bir ilmeğim kaldı. İpimi ön tarafa alıp son ilmeğimi örmeden aldım. Yine arka tarafa geçtim. İlk ilmeğim yine ters örgü olarak örülüyor. İpimin yönünü değiştirdim. 7 tane ilmeğimizi örüyoruz. 4, 5, 6 ve 7. Bakın bu benim Selanik hattımın ilmeği. Yine ilmeği değil, dibine batarak ördüm, ilmeği bıraktım ve sıra sonuna kadar yine haroşolarla devam ediyorum. Yine aynı şekilde örerek ön yüzümden ilerliyorum. Şimdi beraber iliğimizi açacağız. İlk iliğimizi beraber örerek ilerleyelim. Yine Selanik hattımızı çıkartacağız. Dediğim gibi yeleğimiz bitene kadar bu 8. ilmeğimiz ön yüzden ters olarak örülecek. 4 bir ilmek daha. Evet. Hemen bir tane ters, ipimin yönünü değiştirdim. Şimdi iliğimizi açacağız arkadaşlar. Bir adet ilmeğimi, hatta 2 adet ilmeğimi ördüm. Şu 2 ilmeği aynı anda alarak kesim yaptım. Bir tane doladım. 1, 2 ve son ilmeğimi örmeden aldım. Bakın iliğim burada. Hemen geri döndüm. İlk iliğimizi beraber açmış olduk. 2, 3, iliğim burada. 4. ilmeğimi ilik olarak açmış olduk. Ve bakın Selanik hattı yapacağımız yer zaten kendini belli etmeye başladı. Hemen dibine batıyorum. Çıktım ve sıra sonuna kadar yine haroşolarla devam ediyorum. 4 düğmeli bir yelek yapıyoruz. 12 diş haroşoda bir ilik açılacak arkadaşlar. Şu an ilkini açtık. 12 diş haroşo sonra ikinci iliğimizi, ikinci ilikten 12 diş haroşo sonra üçüncü iliğimizi, üçüncü ilikten 12 diş haroşo sonra dördüncü iliğimizi açarak yeleğimizin yaka kesimine başlayacağız son ilikten sonra. Şimdi sıra sonuna kadar bir gelelim. İliğimize bir bakalım. Bir kere daha alacağım. Son ilmeğimi örmeden aldım. Bakın. Selanik hattım burada. İlk iliğim burada. Ve bakın şuradan itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 11 diş haroşo olması gerekiyor. Bir diş haroşo daha öreceğim. 11 diş haroşo olduktan sonra cebimizin kurulumunu beraber yapacağız. Şimdi bir diş haroşoyu daha tamamlayalım. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. 11 diş haroşoyu tamamladık. Şimdi hemen cebimizin yapımına geçiyoruz. İlk ilmeğim yine ters. İpimin yönünü değiştirdim. Bu ilmek dahil 8 ilmek haroşo örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. İpimin yönünü değiştiriyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Tekrar ipimin yönünü değiştiriyorum. 16 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. 16 ilmek düzden sonra
Bir ilmek ters. İpimin yönünü değiştirdim tekrar. 4 ilmek haroşo. 1, 2, 3 ve 4. Hemen Selanik attığım için bir ilmek ters. Tekrar ipimin yönünü değiştirdim. 7 ilmek haroşo. Şimdi cebimizin ön yüzden kurulumunu yaptık. Şimdi arka yüzden de yapalım beraber. Yine baştaki 7 ilmeğim ön patı olduğu için burada sadece ilik çalışması yapılacak. Sürekli haroşa olarak örerek bu 7 ilmeğimi ilerliyorum. 5, 6 ve 7. Selanik attım. Dibine batıyorum. Ördüm. 4 ilmek haroşa örüyorum. 1, 2, 3 ve 4. Bir ilmek düz örüyorum. İpimin yönünü değiştirdim. 16 ilmek ters örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. 16 ilmek tersim. İpimin yönünü değiştirdim. Bir ilmek düz ve 8 ilmek haroşomu örerek cebimin olduğu kısmın model kurulumunu yapmış oldum. Bir kere daha yapacağım. Örgüye yeni başlayan arkadaşlar için. Zaten bir müddet bu şekilde devam edecek. Bakın cebimizin bulunduğu kısım bu şekilde. Cebimizin iki kenarında daha derin bir görüntü olması için birer tane tersimiz var. Bu cebimizin daha kabarık görünmesini sağlayacak. Şimdi yine 8 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 9. ilmeğim ters. İpimin yönünü değiştirdim. 16 ilmek düz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. Tekrar bir ilmek ters, 4 ilmek haroşo, 1, 2, 3 ve 4 Selanik hattım için bir ilmek ters ve 7 ilmek haroşo. Ön yüzümüzdeki model kurulumumuz bu şekilde ilerleyecek bir müddet. Son ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzümüzde tekrar yapalım. Yine ilk ilmeğim ters. 7 ilmeğimizi haroşa olarak örüyoruz Selanik hatta kadar. Evet. Selanik hattımı dibe batıyorum. 4 ilmek haroşa örüyorum. 1, 2, 3 ve 4. Ön yüzden ters olarak ördüğüm ilmeğimi arka yüzden düz olarak örüyorum. İpimin yönünü değiştirdim. 16 ilmek ters. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. Ön yüzden ters olarak ördüğüm ilmeği arka yüzden düz örüyorum ve 8 ilmek haroşomu da örerek cebimi tam olarak modelini kurmuş olduk beraber. Şimdi bir müddet bu şekilde cep kısmımız devam edecek. Bakın cebimizin görüntüsü bu şekilde oldu. Bir müddet bu şekilde devam edeceğiz. Tabii ne kadar ördüğümü sizlere belirteceğim. Daha sonra cebimizin üst kısmında bir lastik çalışmamız olacak. Lütfen iliklerimizin sırasını sayalım. 12 diş haroşa sonra ikinci iliğimizi açmamız gerekiyor.
Onu takip ederek ilerleyelim. Ben de şimdi bir müddet öreyim, cebimin üstündeki lastik çalışmasıyla burada olacağım. Evet arkadaşlar, toplamda 10 diş haroşo boyunca cep kısmımı ördüm. Bakın başladığımız yer burası. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 diş haroşo boyunca ördüm. Burası gayet araba motifimizi veya bir ayıcık motifini koyabileceğimiz çok güzel bir alan oldu. Ve ilik açma sıramızdayız. Beraber açmamıza denk geldi. Şimdi hemen cebimizin üzerine bir kapak gibi bir lastikli kısım yapacağız. Yine ilk ilmeğimizi ters olarak ördük. Haroşolarla örerek ilerliyorum. Şimdi 8 ilmek haroşomu ördüm. Bir adet tersimi örmeye devam ediyorum. Bir tersimizi ördük. İpimin yönünü değiştirdim. Bir adet düz. Tekrar 2 adet ters. Bir adet düz. 2 ters. Bir düz. 2 ters. Bir düz. 2 ters. Bir düz. 2 ters. Bir düz. Bir ters ve cebimizin üstünün kapak kısmını ayarladık. 4 ilmek haroşo. 1, 2, 3 ve 4. Selanik attığım için bir ters. İpimin yönünü değiştirdim. 2 ilmek haroşo, iliğimizi açıyoruz. 2 ilmeği aynı anda alarak kesim yapıyorum. Bir tane doluyorum ve 3 ilmeğimi haroşo olarak örüyorum. Son ilmeğimi ipimin yönünü değiştirerek örmeden alıyorum. Arka yüzünü de göstereceğim. İkinci iliğimizi de beraber açmış olduk. Haroşolarımı örüyorum. 7 ilmek ve selaniğimi dibine batıyorum. Ve 4 ilmek haroşomu örüyorum. 1 ilmek düz. Şimdi ön yüzde düz olarak ördüğümüzü arka yüzde ters, ön yüzde ters olarak ördüğümüzü arka yüzde düz olarak örüyoruz. Şimdi 1 ilmek ters ördüm. 2 ilmek düz. 1 ters, 2 düz. 1 ters, 2 düz. 1 ters, 2 düz. 1 ters, 2 düz. Pardon, şu an cep kısmına evet, devam ediyoruz. 1 adet ters, 1 adet düz ve 8 ilmek haroşomu örerek cep kısmımın 2 sırasını tamamlamış oldum. Şimdi bir 2 sıra bu kısmı uzatacağız. Yani toplamda 4 sıra olacak cebimizin kapağının üstü. Bakın şu an bu şekilde bir görüntü oldu. 2 sıra daha uzatalım. Ve evet, 4 sıra boyunca uzattım. Artık cep kapağımızı da bırakıyoruz. Sadece baştaki Selanik ilmeğimizi ters olarak öreceğiz. Onun haricinde tüm ilmeklerimizi önden düz, arkadan da düz, yani haroşo olarak örerek koltuk altı kesimimize kadar bu şekilde ilerleyeceğiz. Sadece ilik açma kısmımız var. Bakın dümdüz ön yüzden düz olarak örerek ilerliyorum. Yani başta yaptığımız işlemin aynısını, cep kapağımıza başlarkenki yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Haroşolarımızı yaparak ve Selanik hattımızı devam ettirerek ilerleyeceğiz. Hepsi bu. 4 adet iliğimize tamamlayacağız. 2 tanesini beraber açtık. 2 adet iliğimiz kaldı. İliğimize kadar bakın Selanik attığım için tersimi örmeye devam ediyorum. Ve haroşolarla ilerliyorum. Arka yüzden de Selanik hattımızı dibine batarak yapacağız. Onun haricindeki tüm ilmeklerimizi
haroşa olarak örerek ilerleyeceğiz. Hepsi bu. Şimdi iliklerimizi açarak bu şekilde ilerleyelim. Koltuk altı kesimiyle burada olacağım. Ve evet arkadaşlar, bu şekilde ilerledim. Cebimizden itibaren 21 diş haroşa boyunca ördüm. Şimdi koltuk altından da bir Selanik hat oluşturacağım. Bir sıra kesimden bir diş haroşa önceyim. Önce oluşturacağım. Bir diş haroşa önce. Şimdi daha sonra ön yüze geçtiğimizde de koltuk altından kesime başlayacağız. 2, 3, 4 ve 5. 5 adet haroşamı ördüm. 6. ilmeğimi Selanik hat için ters ördüm. İpimin yönünü değiştirdim. Hiçbir kesim yapmadan ilerliyorum ve bu benim son iliğimin sırası. Cepten itibaren 21 diş haroşa boyunca ördüm ve bu da benim son iliğimin olduğu kısma denk geldi. Son iliğimizi de beraber açalım. Ön yüze geçtiğimizde de kesimlerimize başlayacağız. Evet, 7. 8. ilmeğimi ters yine Selanik için bir ördüm, 2 ördüm, 2 ilmeği aynı anda alarak kesim yaptım, bir tane doladım, 3 ilmeğimi de örerek tamamladım. Son iliğimizi de beraber açmış olduk. Artık iliğimiz bitti. Arka yüzden de yine aynı şekilde örüyorum. Haroşa olarak 7 ilmeğim haroşa. 8. ilmeğimi dibine batıyorum ve sıra sonundaki 6. ilmeğe doğru ilerliyorum. O da artık benim bir Selanik hattım olarak devam edecek. Yani hem koltuk altından hem de yaka tarafından 2 tane Selanik hat çıkartacağız. Omzumuz bitene kadar, daha doğrusu yeleğimiz bitene kadar. Şimdi ön yüzümüze geçtiğimizde de hemen kesimlerimize başlayacağız. Yaka tarafındaki patımız 7 ilmekti. Koltuk altı tarafındakini 5 ilmekten kurduk. Bir ilmek daha örüyorum. Bakın 6 ilmeğim var. Yine dibine batarak 6. ilmeği o şekilde ördüm. Ve sondaki 5 ilmeğimi de haroşa olarak örerek tamamladım. Ön yüzüme geçtim. Selanik hattımı başlattım. Son iliğimi de açtım. Ve şimdi arkadaşlar bu gayet güzel bir uzunluk oldu. Ve hemen kesimlerimize başlıyoruz. 2, 3, 4 ve 5 adet ilmeğimi haroşa olarak ördüm. 6. ilmeğimi ters ördüm. Selanik hat için ipimin yönünü değiştirdim. 6. ilmekten sonraki 7. ve 8. ilmeği düz örgü örer gibi alarak bir kere daha alacağım. Alarak kesim yaptım ve 8. ilmeğimiz biliyorsunuz Selanik'ti yaka tarafında. Şimdi hemen o taraftan da kesime başlayacağız. 10 ilmek kalana kadar, daha doğrusu Selanik hattımda yanında 2 ilmek kalana kadar haroşalarla ilerliyorum. Yaka tarafından da kesimimize başlayacağız. Bir tane daha. Bakın Selanik ilmeğim yanında 2 tane daha var. İkisini aynı anda alarak kesim yaptım. Bir ters ve 7 tane ilmeğimi haroşa olarak örerek tamamlıyorum. Arka yüzden yine yapalım. Şimdi bir kesimi beraber yapmış olduk. Bir kesim daha yapacağız beraber. Daha sonra ne yapmamız gerektiğini anlatacağım. 4, 5,
6 ve 7. Selanik için dibine battım. Ve sıra sonuna doğru Selanik hattıma doğru haroşolarla ilerliyorum. Yaka tarafından bir, koltuk altı tarafından bir tane kesimimizi yapmış olduk. İlerliyorum koltuk altına doğru. Ön yüzümüzde bir kere daha yapalım beraber. Örgüye yeni başlayan arkadaşlar için. Yine dibine batarak 6. ilmeği ördüm. Selanik hat için sondaki 5 ilmeğimi de haroşa olarak örerek tamamladım. Evet, koltuk altından bir kesim, yaka tarafından bir kesim yapılmış oldu. Şimdi bir tane daha yapalım beraber. Daha sonra kısaca ne yapacağımızı anlatayım ve örelim. 3, 4, 5 ilmeğimi ördüm. 6. ters. Tekrar ipimin yönünü değiştirdim. 7. ve 8.'yi beraber alarak kesim yaptım ve sıra sonunda Selanik'in yanında 2 ilmek kalana kadar haroşolarla devam ediyorum. Aynı işlem devam edecek. Koltuk altından ikinci kesimimizi yapmış olduk. Şimdi yaka tarafından da ikinci kesimimizi yapalım. Evet. Hemen şu ikisini de yine aynı şekilde kesim yaptım. Bir ters ve 7 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Bu şekilde devam edilecek. Şimdi yaka tarafından 2, koltuk altı tarafından 2 tane kesim yaptık. Şimdi arkadaşlar koltuk altı tarafından kesimimizi 6'ya tamamlıyoruz. Yani 4 tane daha kesim yapacağız. Yaka tarafından ise ilmeği, yani şişimizde 18 tane ilmek kalana kadar yaka tarafından kesimlerimize devam ediyoruz. Yakamız ilikli tarafımız, koltuk altından 4 tane daha kesim yapacağız. Yaka tarafından ise şişimizde 18 tane ilmek kalana kadar devam edeceğiz. Ve Selanik'e ilk başladığımız yerden itibaren 31 diş haroşa olana kadar yeleğimizi mevcut 18 tane ilmeğimizle örmeye devam edeceğiz. Koltuk altından 6 tane kesim yapmış olacağız. Yaka tarafından ise şişimizde 18 tane ilmek kalana kadar kesim yapacağız. 18 tane ilmeğimizi Selanik'imizden itibaren 31 diş haroşa olana kadar örmeye devam edeceğiz ve bekleteceğiz. Şimdi diğer tarafımızın buradan hiçbir farkı yok. Diğer tarafımızı da aynı şekilde kuracağız yeleğimiz bittikten sonra. Ve daha sonra arkamızın yapımına geçeceğiz. Şimdi bu şekilde bu önümüzü tamamlayalım ve yeleğimizi yapmaya devam edelim. Ve evet arkadaşlar, bu şekilde önümü tamamladım. Selanik'e ilk başladığım yerden itibaren 31 diş haroşa boyunca ördüm. Ve çok güzel, büyüklüğü çok güzel bir yelek olmuş oldu. Şimdi bir önümüzü tamamlamış olduk. Şimdi arkadaşlar diğer önü anlatarak videoyu daha fazla uzatmak istemiyorum. Çünkü işlem aynı. Yine 38 ilmekle başlıyoruz. Bir sıra örüyoruz. Daha sonra 14, 12, 12 olarak 3'e ayırıyoruz. Ve 2 sağdan 2 soldan ortadaki 14 ilmeğimizi ekleyerek bütün ilmekleri kapatıyoruz. Oraya kadar bu önümüzle aynı. Tek farkı bu tarafta değil, bu tarafta. Selanik hattımızı başlatacağız. Burada sıra sonunda başlatmıştık. Burada sıra başında, yani 7 ilmeğimizi öreceğiz. Sıra başında 8. ilmeğimizi ters öreceğiz. Ve bu 8. ilmeği bu taraftan Selanik hat olarak yürüteceğiz. Ve cebimizi de tam ters olarak kuracağız. Cebimizi de Selanik hattan sonra 4 diş haroşa öreceğiz. Bir ters, 16 düz, bir ters, 8 ilmek haroşa şeklinde kuracağız. Diğer her şey tamamen aynı. Kesimlerimiz aynı. Sadece kesimlerde diğer önümüzün yaka tarafı burası olduğu için buradan
şişimizde 18 ilmek kalana kadar keseceğiz. Koltuk altı bu tarafa denk gelecek. Onu da 6 ilmek keseceğiz. Diğer tarafımızda da koltuk altındaki patımızın ilmek sayısı 5. Buradaki yaka tarafımızın ön pat sayısı 7. Tamamen yani bu tarafımızın tam ters versiyonunu yapmış olacağız. Ve aynı şekilde iliksiz bir ön yapmış olacağız. Kafanıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazın arkadaşlar. Geri dönüş yapıyorum elimden geldiğince. Ama şu şekilde şunu belirtmek istiyorum. Kanalıma abone olan, ki abonelikler ücretsiz, kanalıma abone olan takipçilerimin yorumlarını daha önce görüyorum ve uyarı alıyorum bundan. Ama kanalımı takip etmeyen izleyicilerimden sadece YouTube'a girdiğim zaman yorumlarını görebiliyorum. Bir uyarı falan almıyorum. O yüzden kanalıma abone olup yorum yaparsanız geri dönüşüm daha hızlı olacaktır ve elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Şu şekilde bir durum var. 2-3 yaştan daha fazla daha büyük örmüyorum. Yani kanalımın adı üzerinde bebe örgü sepetim olduğu için 3 yaşından büyük örgüler bebe kategorisine girmediği için çok fazla yardımcı olamıyorum. Yani anlattığım model üzerinden ilmek arttırarak o şekilde ayarlama yapabilirsiniz kendi kendinize. Çünkü önemli olan zaten elinizde bir anlatım var. İlmek sayısı ayarlayarak, boy uzatarak, ilik sıralarının aralarını açarak bu şekilde kendi istediğiniz yaş büyüklüğüne getirebilirsiniz ördüğünüz örgünüzü. Şimdi bu şekilde diğer önümüzü de tamamlayalım. Daha sonra arkamızın yapımıyla tekrar burada olacağım. Evet arkadaşlar, şimdi arkamızın yapımına başlıyoruz. Önlerimizi tamamladık. Arkamız için şişimize 68 tane ilmek atıyoruz. 68 tane ilmeğimizi de önlerde yaptığımız gibi bir sıra ördüm. Şimdi yine bu 68 tane ilmeğimizi de 3'e ayıracağız. Nasıl ayıracağız? 22, 24, 22 şeklinde. Şimdi bunu da sizlere nasıl yaptığımı göstermek istiyorum. Örgüye yeni başlayan arkadaşlar için yine ilk ilmek ters olarak son ilmeği de örmeden alacağım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ve 22. Şimdi bu bizim sağ tarafımız. Ortadaki 24 ilmeğimi de örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, şunu bir daha alacağım, 20, 21, 22, 23 ve 24. Burada da 22 tane ilmeğim kaldı. Sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ve 22. Bu 22 ilmeğimi örmüyorum. Geri dönüyorum. İpimin yönünü değiştirdim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Ortadaki 24 ilmeğimi tekrar örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve 24. 24 ilmeğimi ördüm. Bu tarafta 22 ilmeğim var. Örmüyorum, geri dönüyorum. İpimin yönünü değiştirdim. Tekrar 24 ilmeğimi öreceğim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve 24. 24 ilmeğimi ördüm. Hemen bu taraftan 2 ilmeği daha dahil ediyorum. 1 ve 2. Ortadaki ilmeklerim 26'ya çıktı. Tekrar geri dönüyorum. İpimin yönünü değiştirdim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 26 ilmeğimi örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ve 26. Yine 2 ilmeğimi dahil ediyorum. 1 ve 2. Ortadaki ilmek sayım 28'e çıktı. Örmüyorum, geri dönüyorum. Ve bu şekilde sağdan ve soldan önlerde yaptığımız gibi ikişer ikişer ilmeklerimizi ekleyerek tüm ilmeklerimizi bitireceğiz. Yani tüm ilmeklerimizi ortadaki ilmeklerimize dahil etmiş olacağız ve önlerden farkı olarak Selanik hattı koltuk altındaki kesime kadar yapmıyoruz arkadaşlar. 68 ilmeğimizi bu şekilde 2-2 alarak ortadaki ilmeğe tamamladıktan sonra mevcut 68 tane ilmeğimizi haroşa olarak hiçbir Selanik hat yapmadan koltuk altına kadar öreceğiz. Daha sonra da koltuk altından beraber kesimlerimize başlayacağız. Ben de şimdi bu şekilde 2-2 alarak tamamlayayım. Daha sonra koltuk altına kadar kaç diş haroşa ördüğümü belirterek koltuk altı kesimiyle tekrar burada olacağım. Evet arkadaşlar, başlangıçtan itibaren 37 diş haroşa boyunca ördüm. Şimdi önlerde yaptığımızı biliyorsunuz. Önlerde Selanik sırası oluşturmamız gerekiyordu. Selanik sırasını oluşturacağız şimdi beraber. Şimdi beraber bir Selanik hattı oluşturalım. Önlerde yaptığımız gibi. Şu ipi bir arka tarafa alayım. Yine ilk ilmeğimizi biliyorsunuz ters örgü olarak örüyorduk. İlk ilmeğimi ördüm. 1, 2, 3, 4 ve 5 adet ilmeğimi haroşa olarak ördüm. İpimin yönünü değiştirdim. Ön yüzümdeyim. Bir tane ters ördüm. Tekrar ipimin yönünü değiştirdim. Sıra sonuna kadar 6 ilmek kalana kadar haroşalarla örerek ilerliyorum. Evet, sıra sonunda toplam 6 tane ilmek kalana kadar ördüm. Şimdi bir tane ters, 5 adet haroşa yaparak ön yüzümüzü tamamlamış olduk. Bir sıra öncesinden Selanik hattımızı başlatmış olacağız şimdi. Arka yüzden de arka yüzüme geçtim. Önlerde yapmıştık zaten. O yüzden şimdi hemen kısaca bir göstermek istiyorum tekrar örgüye yeni başlayanlar için. 3, 4 ve 5 adet ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Neydi? İlmeği değil, dibine batarak örüyorduk bu ilmeklerimizi ve sıra sonunda 6. ilmeğimizi de aynı şekilde yaparak ön yüzümüzde kesimlere başlayacağız. Şimdi yine örerek sıra sonuna doğru ilerleyelim. Ve sıra sonunda 5 adet ilmek kalana kadar ördüm. Pardon, 6 ilmek. Hemen 6. ilmeği dibine batarak ördüm. Geri kalanını da haroşa olarak örerek tamamlıyorum. Şimdi ön yüzümüze geçtiğimizde beraber kesimlerimize başlıyoruz.
Şimdi pardon, 1 2 3 4 ve 5 adet ilmeğimi haroşa ördüm. Bir ilmeğimi ters olarak ördüm. İpimin yönünü değiştirdim. Şu 2 ilmeği hemen tersin yanında haroşa örer gibi kesim yaptım ve sıra sonunda 8 tane ilmeğim kalana kadar haroşalarla devam ediyorum. Şimdi önlerde zaten bunu biz yapmıştık. Hem sağda hem koltuk altından hem yaka tarafından kesimlerimizi yaparak yapmıştık. Önlerden tek farkımız ilmeklerimiz, ilmek sayımız fazla ve de hem sağdaki yani hem buradaki Selanik'imizin sağ tarafında 5 ilmek hem de diğer taraftaki Selanik'imizin sol tarafında 5 ilmek var. Sadece önlerden tek farkı bu. Yine aynı şekilde hem sağdan hem soldan aynı anda 6 kere kesim yapacağız. Yani 68 tane ilmeğimiz vardı. 12 tane ilmeğimizi keseceğiz ve toplamda 56 tane ilmeğimizle arkamızı örmeye devam edeceğiz. Selanik hattımız yeleğimizin arkası bitene kadar örülmeye devam edecek. Şimdi sol taraftaki kesimi de göstermek istiyorum. Örgüye yeni başlayan arkadaşlar için. Selanik hattımız yeleğimiz bitene kadar, arkamız bitene kadar hem sağdan hem soldan 6. ilmekler, baştan 6. ilmek, sondan 6. ilmek olarak örülmeye devam edilecek. Ve bu şekilde kesimlerimizde sağdan 6 tane, soldan 6 tane yapılacak. Ve böylelikle arkamızı da tamamlamış olacağız. 3, 4, 5, 6 bir ilmek daha örüyorum. İlmeğimi ördüm. Şu 2 ilmeği hemen Selanik'imin yanındaki 2 ilmeği kestim. Bir adet ters ördüm. Sonda 5 tane ilmeğim kaldı. Bu 5 tane ilmeğimi de haroşa olarak örerek tamamlıyorum. Önlerden hiçbir farkı yok. Dediğim gibi önlerden tek farkımız 5 ilmek, 5'er ilmeğin yan taraflarında Selanik hattımız var. Önlerde biliyorsunuz yaka tarafında 7 ilmekti. Koltuk altında 5 ilmekti. Burada hem sağda hem solda 5'er ilmeğimiz var. 5'er ilmeğimizin yanındaki 6. ilmeklerimiz Selanik hat olarak devam edecek. Şimdi birer ilmek kesimimizi beraber yaptık. Şu an şişimizde 66 tane ilmeğimiz kaldı. Toplamda 56 tane ilmeğimiz kalana kadar bu kesimleri sağdan bir, soldan bir sürekli ön yüzden ve Selanik hattımızın yanından yaparak devam ediyoruz. Ve daha sonra kesimlerimiz bittikten sonra örmeye de devam ediyoruz. Omuz kesimleri, ense kesimi için tekrar burada olacağım. Dediğim gibi ön tarafta zaten aynı işlemi yaptığımız için bir kere göstermek istedim. Örgüye yeni başlayan arkadaşlar için aynı şekilde devam edelim ve ense kesimiyle tekrar burada olacağım. Evet, toplamda Selanik'e başladığımız yerden itibaren 30 diş haroşa boyunca ördüm. Önler biliyordunuz 31 diş haroşaydı. Şimdi enseyi keseceğimiz için bir diş haroşa öncesinden ense kesimi yapacağız. Önlerimiz 31 diş haroşa, arkamız 30 diş haroşa olarak yapılacak. Şimdi aynı şekilde ilerliyorum. Biliyorsunuz önlerimizin omuz ilmek sayısı 18 ilmekti. Şimdi 18 ilmeğimi örerek ilerliyorum. 3, 4, 5. Bu 6. ilmeğimiz biliyorsunuz ters örülüyordu. Bunu da düz olarak örerek ilerliyorum. 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17 ve 18. 18 tane ilmeğimi ördüm. Şimdi buradan itibaren sonda 18 ilmek kalana kadar ense kesimini yaparak
ilmeklerimizi kapatacağız. Bunun için örerek kesme işlemi yapacağım. 2 ilmek daha örüyorum. Yani toplamda 20 ilmek örmüş oldum. 19. ilmeği 20. ilmeğimin üzerinden atlattım. Elimizi çok fazla sıkmayalım. Şu şekilde ense kesimini yaparak ilmekleri kapatıyorum. Sıra sonunda 18 tane ilmeğimiz kalana kadar orta kısımdaki tüm ilmeklerimizi kapatıyoruz. Farklı yaşlarda çalışıyorsanız omuzunuzdaki ilmek sayısına göre ense kesimini yapmanız gerekiyor. Ona göre yapabilirsiniz. Şimdi ensemi keserek ilerliyorum. Bir bakalım. Daha var. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. 3, 6, 7, 8 tane ilmeğimiz var kesmemiz gereken. 1 kestim. 2 kestim. 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Bir kere daha sayalım. Buradaki ilmeğimle beraber buraya kadar 6 idi. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve buradaki ilmeğimle 18. Şimdi yine sıra sonuna kadar tüm ilmekleri düz olarak örerek sıra sonuna doğru ilerliyorum. Beraber şimdi omuzumuzun birleştirmesini de yapacağız. Daha sonra yan dikişimizi de yaparak öndeki cep kısmına araba motifimizi dikeceğiz. İstediğiniz renkli arabalarınızı yapabileceğiz. Bakın ensemiz gayet güzel genişlikte bir ense oldu. Şimdi görüntümüz bu şekilde. Önümüzün biri burada. Şimdi önümüzü terse çevirdim. Arka tarafımızın dış yüzeyi, önümüzün dış yüzeyi birbirine değecek şekilde, burası bizim düğme dikeceğimiz kısım olduğu için bu şekilde yerleştirdim ve şimdi şunu bu şekilde ipimizi, şişimi çektim. Şimdi bu şekilde bir birleştirme işlemi yapacağız. Yalnız şimdi buradan örerek geldiğimiz için, ip de burada olduğu için şuradan birleştirmeye başlamamız gerekiyor. O yüzden arkadaşlar şu kısımdan şişimdeki ilmeklerimi bırakacağım. Bir sıkıntı olmaz inşallah, sökülmeden hemen hallederiz diye umut ediyorum. Şu şekilde bunu da getirdim. İç kısmından, omuz kısmımızdan birleştirme işlemi yapıyoruz. Çeviriyorum. Burada mevcut birazcık ipimizi uzun bırakmıştık biliyorsunuz. Bir tığım var. Ben 3 numara 3 milimlik 5 numara tığ kullanacağım. Şimdi ipi parmağıma doluyorum. Bakın arkadaşlar, bir şişten bir öteki şişten ilmeğimi alarak ipime tığımı dolayıp ikisinin içinden geçip bu iki ilmeği bıraktım. Aynı işlemi tekrar bütün ilmekler bitene kadar yapıyorum. Tığımı biraz büyük tutmamın sebebi çok kasmaması için geldik. Bir önceki kesimde olan ilmeğin içinden de geçirdim. Tekrar bir ondan, bir bundan aldım. Tığımı dolayıp çektim. Diğerinin içinden de çıkartıp ilmeklerimi bıraktım. Tekrar bir ondan alıyorum.
Bir bundan alıyorum. İkisini birden tığla içinden geçirip ilmekleri bırakıp bu ilmeği de bu ilmekten geçirdim. Bu şekilde iki omuzumuzu da tığ yardımıyla birleştirmiş olacağız. İçinden de geçirdim. Tekrar bakın bu şekilde alıp içinden geçirip ilmekleri bıraktım. Tekrar aynı işlemi diğer omuzumuz için de yapacağız. Ve kenar dikişini yaparak arkadaşlar arabalarımızı yerine dikeceğiz. Şimdi ben daha önce kanalımda araba motifin yapımını anlatmıştım. O yüzden araba motifinin yapımını tekrar paylaşmayacağım. Size yorumlar kısmına ve açıklamalar kısmına arabanın anlatım linkini bırakacağım. Oraya tıklayarak anlatıma ulaşabilirsiniz. Hatta kanalımın ilk videosu bu araba motifi anlatımı. Onun linkini sizlere bırakacağım ve bu şekilde aynısını yapabileceksiniz. Elinizin sıkılığına göre tığ numarasını seçmeniz gerekiyor ve ayrıca istediğiniz renkle de arabayı yaparak elinizdeki artık ipleri değerlendirerek arabayı yapabilirsiniz. Bu şekilde şimdi sıra sonuna kadar ilerliyorum ve omzumuzu birleştirmiş olacağız beraber. Tığ ile çok kolay bir şekilde birleştirme işlemini yapabiliyoruz. İsterseniz tüm ilmekleri bir ondan bir şişe toplayarak üçer kesim yaparak da omuzu kapatabilirsiniz ama öyle çok uzuyor işlem. Bu daha kısa ve son hepsinin içinden geçirerek tamamladım. Ve son hepsinin içinden ilmeğimi de ipimi de geçireceğim. Son ilmekten çekerek biraz bunu da çekerek sabitliyorum. Evet, omuzumuzu birleştirmiş olduk. Bakalım bir şu ilmekler kaçmadan. Evet, bakın omuzumuz güzel bir şekilde birleşmiş oldu. Şimdi beraber yan dikişini yapacağız. Diğer omuzu da birleştireyim arkadaşlar. Yan dikişiyle tekrar burada olacağım. Evet arkadaşlar, ben şimdi iki tarafında omuzlarını bu şekilde birleştirdim. Bakın gerçekten güzel bir birleştirme tekniği olmuş oldu. Şimdi bir tarafında yan dikişini yaptım. Diğer tarafın yan dikişini beraber yapacağız. Şu şekilde arabalarımı da mavi ve sarı olarak tercih ettim. Elimdeki artık iplerden değerlendirerek siz istediğiniz renk kombiniyle yapabilirsiniz. Dediğim gibi illa araba olmasına gerek yok. Ayıcık olabilir. Yani kız bebeklerimize uygun olsun diye daha farklı çiçek olabilir mesela. Bu aralar çünkü çiçekler çok moda biliyorsunuz, crop hırkalardan kaynaklı. Yani birer tane çiçek de koyabilirsiniz kız bebeklerimize uygun yaptıysanız. Yani o şekilde değerlendirebilirsiniz. Şimdi yan dikişimi yapıyorum. Mevcut olan burada ilk ilmek attığımdaki ipimi uzun bırakmıştım, belirttiğim gibi o iple dikeceğim, daha kolay oluyor. Ve dıştan dikiş yapıyorum. İlk ilmeği ters olarak örmemizin bize şu şekilde faydası olmuş olacak. Dikişte kolaylık sağlayacak. Şimdi ilk ilmeğe şu şekilde giriyorum. Girdim. Hemen bakın şuradan, bakın ilk ilmekleri birbirine iğne yardımıyla tutturarak dıştan dikiş yapıyorum. Hem ilmekten tasarruf etmiş oluyoruz, hem kolay bir dikiş tekniği yapmış oluyoruz ve böylelikle temiz bir dikiş yapıyoruz. İlk ilmeği
ters örgü olarak almamızın bize bu şekilde faydası oluyor. Düz örgülü modellerde de dikiş gayet kolay oluyor bu yöntemle. Haroşoda da bu şekilde kolaylık sağlamış oluyor. Bu şekilde dikişimizi yapacağız. Bakın şu şekilde gayet güzel ve temiz bir görüntü elde ediyoruz. Nereye kadar dikeceğiz arkadaşlar? İlk Selanik'e başladığımız yere kadar bu şekilde koltuk altımızı dikerek tamamlayacağız. Bakın şuradan göstereyim. İlk Selanik'e başladığımız yere kadar dikerek tamamlayacağız. Daha sonra düğmelerimi de dikeceğim. Araba motifinin yapımını alt tarafa yorumlar kısmına ve açıklamalar kısmına bırakacağım. Ve oradan istediğiniz şekilde alarak yapabileceksiniz. Ya da dediğim gibi başka bir model, motif yapmak istiyorsanız onu da yapabilirsiniz. Şimdi ben yan dikişimi tamamlayayım. Düğmelerimi dikeyim. Daha sonra bir en boy ölçüsü alalım. Ve yeleğimizin son haliyle tekrar burada olacağım. Ve evet arkadaşlar, yeleğimizi bu şekilde tamamlamış oldum. Ben bu şekilde düğmeler tercih ettim ve gerçekten modele de çok yakıştı. Şimdi isterseniz bir en boy ölçüsü alalım. Başlangıçtan bitişe kadar 32 santim uzunluğunda ve 29 santim eninde arkadaşlar. 1-1,5 yaş için gayet güzel ölçülerde bir yelek oldu. Eni gayet güzel. Boyunu biraz uzatırsanız 2 yaşa kadar rahat bir şekilde bebeğimiz kullanabilecektir modelimizi. 1,5 yumak ip harcadım. 3,5 numarayla örmemize rağmen 1,5 yumak gitti. Normalde biliyorsunuz 3,5'lu örülünce daha fazla ip harcıyoruz. Ama bunda 1,5 yumak ip harcadık. Eğer 4 numarayla örerseniz de 2-3 yaşa uygun bir yelek elde etmiş olursunuz. Çünkü ölçüleri ilmek sayısı 4 numarayla örüldüğü zaman gayet büyük bir yelek elde etmenizi sağlayacaktır. Modelimi beğendiyseniz kanalıma abone olup beğen tuşuna basarsanız çok sevinirim. Abone olundu yazısının yanındaki zile tıklarsanız yüklediğim videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalıma ve bana destek olmak adına alt tarafa yorumlarınızı yaparak beğen tuşuna basarsanız sevinirim. Hepinize videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kolay gelsin diyorum. Hayırlı günler diliyorum.